Selam dostum. Eğer bu videoya tıkladıysan, artık akrabanın arabasını eşten dosttan kalma fiyatına alma devrini kapatmışsın demektir. Artık sen de bu işe profesyonel bakıyorsun. Ve yeminle söylüyorum, doğru yerdesin. Bu içerik öyle sıradan bir abi hangi araba alınır videosu değil. Bu tam 50 maddelik bir yol haritası. Alırken pişman olmayacağın, satarken üzülmeyeceğin bir arabanın yolunu çiziyoruz beraber. Ve bu rehber öyle baştan savma da değil. Kredi mi çekilir, nakit mi verilir, suyu mu alınır, dizel mi yakar, ekspertiz mi kandırır, satıcı mı rol yapar? Hepsi tek tek anlatılacak. Yani bu içerik, ikinci el araç rehberi gururla sunar klasmanında bir şey. Bak net söylüyorum, bu videoyu izlemeden gidip araba alan biri bir bakmış, arabayı değil hayal kırıklığını satın almış. Çünkü bu piyasada bilgi yoksa vicdan da yok. Ama sen akıllısın, izliyorsun. Sen istiyorsun ki arabayı değil, doğru arabayı alayım. İşte o yüzden buradasın. Şimdi önümüzde bir yol var. A'dan Z'ye, yani bütçeden noter satışına, test sürüşünden şasi numarasına kadar gideceğiz. Durdurulamazsın artık. Ama önce en kritik yere geleceğiz. Bütçe ve planlama. Çünkü dostum cebini bilmeyen garaj hayaliyle yaşar. Gerçekte ise Şahin bile pahalı gelir. Hazırsan kemerini tak. Çünkü bu rehber senin araba alırken değil doğru karar verirken kendini kandırmaman için var. Geldik en hassas konuya. Bütçe. Yani arabanın motoru değil, senin cüzdanın kaç beygir? Bak şimdi, araba almak düğün yapmak gibidir. Önce heveslenirsin, sonra parmak hesabı yaparken çenem kilitlenir. O yüzden ilk kural şu, kaç paran var değil, kaç para ayırabilirsin sorusunu sor kendine. 1. Nakit mi alacaksın, kredi mi çekeceksin? Nakit alacaksan güzel, hayırlı olsun. Ama paranın hepsini arabaya gömüp sonra benzin parasına SMS çekmek yok. Arabayı aldım ama markete dolmuşa biniyorum diyorsan, o iş olmamış demektir. Cebinde 600 bin varsa, araba için maksimum 500-520 bin ayır. Kalanıyla vergi, sigorta, bakım, lastik, noterde çay parası, hepsi senden çıkacak. İkinci el araba, sadece etiket fiyatı değil, ilk masraf paketi ile gelir. 2. Kredi mi çekeceksin? Şimdi bak, krediyle araba almak, düğün kredisiyle evlilik yapmak gibi, sonunda ben bu borcu ne zaman ödeyeceğim sendromuna girme riski büyük. Bankaların vadelerine aldanma. Aylık 8.800 TL'ye araba diyor ama toplamda 300 binlik arabaya 480 bin ödemişsin. O kredi değil ağır hasar kaydı. Peki kredi çekilecekse neye dikkat? 1. Aylık gelirinin %30-35'ini geçmesin taksit. 2. Kredi çekeceğin araba 5 yaşından büyükse banka sana burun kıvırabilir. 3. Peşinat şart. Peşinatsız araba alırsın ama ödeyemezsin kurgusudur. Ve son olarak araba almak için eşin dostun altınlarını bozdurup yazın öderiz ya moduna girme. Çünkü kur artar, faiz artar, sen artamazsın. Unutma, bütçeni doğru yaparsan arabayı değil kararını satılmaz hale getirirsin. Bu iş cebinle başlar, mantığınla biter. Şimdi sıradaki adımda ne alacağına karar veriyoruz. Yani segment seçimi. SUV mu? Hatchback mi? Yoksa bir anlık hevesle alınmış, sonra pişmanlıkla satılmış sportif sedan mı? Hadi gel segmentlere dalalım. Şimdi geldik herkesin kafasını karıştıran o soruya. Hatchback mi alayım, SUV mu alsam yoksa ticariye mi girsem? Bak dostum, bu sorunun tek doğru cevabı yok ama bol yanlış cevabı var. Çünkü araba seçimi karakter gibidir. Yanlış seçersen her sabah pişmanlıkla binersin. 1. Hatchback, şehir içi ninjası. Önce hatchback'le başlayalım. Bunlar genelde küçük sınıf, kıvrak ve park dostu araçlar. Yani İstanbul trafiğinde yaşayıp hala SUV hayali kuranlara hatchback arabalar tokat gibi gerçeklik sunar. Avantaj ne? Park derdin az, yakıtı düşük, genelde sigortası da ucuz. Ama bagaj dersen, 2 kişi tatile çık, valiz desen oturup eşyan dışarıda kalabilir. Yani kalabalık aileye değil, tek tabanca gezenlere göre. 2. SUV, görkemli ama tüketen. Gelelim SUV'lara. SUV dediğin şey bazen ihtiyaç, bazen ego meselesi. Yolda bir ben varım kafasına sokar insanı. Ama yakıtı da, vergisi de, lastiği de öyle küçük küçük değil. Tır gibi yakar, kamyon gibi döner. Ama SUV'un hakkını verelim. Yerden yüksek, çukur mazur takılmaz. Aileyle uzun yola çık, keyfi başka. Güven hissi de cabası. Yalnız şunu unutma. SUV aldım diye kendini dağcı sanma. Birçok SUV sadece süslenmiş hatchback'tir.
Yani hafif araziye girmeye çalışırsan süspansiyon sana selamı arkadan yollar. 3. Ticari, hem iş hem güç aracı. Ticari araçlar genelde iş odaklıdır. Ama son yıllarda hem aile arabası olsun hem iş görsün diyenler de bu tarafa kaydı. Caddy, Doblo, Rifter, bunlar artık sadece esnaf arabası değil. Avantajı, geniş iç hacim, bol bagaj, uygun vergi dilimi. Ama dikkat, bazı ticari araçlar özel araç gibi geçmez. Yani pazar günü yasak olabilir, hız limiti farklı olur, sigorta primi de artabilir. Bir de şehir içinde park ederken apartman sakinlerinin gönlünü alman gerekebilir. Abi bu minibüs mü senin sorusuna hazırlıklı ol. Peki sen hangisisin? Burada mesele şu. Tek başına yaşıyorsan, işe gidip geliyorsan hatchback kral seçenektir. Ailenle uzun yola çıkıyor, çocuk koltuğu falan taşıyorsan SUV tam sana göre. Hem yük taşıyorsun hem çocuklar arkada dondurma yiyor diyorsan ticari candır. Kısacası arabayı değil ihtiyacını tanımla. Çünkü doğru segment seni sadece varışa değil huzura da ulaştırır. Hazırsan sıradaki durakta kullanım amacı var. Yani arabayı niye alıyorsun? Sürmek için mi, statü için mi, yatırım için mi? Çünkü bazen arabayı sen sürmezsin, duyguların sürer. Şimdi sana bir soru soracağım. Arabayı gerçekten ne için alıyorsun? Bak bu soru basit gibi ama arabanın direksiyonunu senin yerine cevap yönetiyor olabilir. Çünkü bazen arabayı ihtiyaç için değil, egoyu tatmin etmek için alıyoruz. Komşu Tiguan aldı, ben niye Clio'ya bineyim abi? Yapma, kalbini değil, mantığını dinle. Arabayı ego değil, ihtiyaç listesi belirlemeli. 1. Aile için araç alımı. Kalabalık bir aile misin? Bebek arabası, puset, çocuğun çantası, eşinin market alışverişi, kayınvalidenin sehpası falan hep arabada mı? O zaman sana lazım olan şey şu: geniş bagaj. Arka koltukta rahat diz mesafesi, çocuk koltuğu için isofix bağlantısı. Klima arka tarafa da üflesin. Şunu unutma. Çocukla yolculuk yapıyorsan, arabada huzur tek opsiyondur. Yoksa baba geldik mi cümlesi seni Ankara'dan Erzurum'a kadar yakar. 2. Şehir içi kullanım. Şehir içinde işe git, gel. Park yeri bul, spot dönüş yap, bolca trafikle oyna. Bu durumda ihtiyacın olan şey, kıvraklık, ekonomi ve konfor. Küçük boyutlu bir hatchback, az yakan dizel ya da hibrit, otomatik vites. Evet, manuel şehir trafiğinde sinir testidir. Bir de şunu unutma, şehir içi arabası, yolda geçen süre kadar parkta geçen sürede de test edilir. Arabayı aldım ama park yeri için dua ediyorum moduna girmek istemezsin. 3. Uzun yol için araç alımı. Yazın Karadeniz, kışın Akdeniz, bana her yer otoban diyorsan, araban sana otel gibi hizmet etmeli. Yokuşta bayılmayan motor, rahat koltuklar, iyi ses yalıtımı, hızlı giderken bile direksiyonu titremeyen şasi. Bir de yakıt tüketimi uzun yolda belirleyicidir. 100 kilometrede 10 litre yakan araçla. Ege turu yaparsan yolun sonunda tatil anısı değil, kredi kartı ekstresi kalır. 4. Yatırım amaçlı alım. Bazıları için araç bir ihtiyaçtan çok paranın saklama kabıdır. Altın yerine jant, dolar yerine motor yatırımı yapanlar var. Bu durumda dikkat etmen gereken şeyler şunlar: değeri kolay düşmeyen markalar, VW, Toyota, Honda gibi, kronik sorunu az modeller, temiz ve orijinal kalan örnekler. Ama şunu da bil, yatırım aracı alınır ama duyguyla alınmaz. Yani sırf kar ederim diye beğenmediğin arabayı alma. Yarın satarsın ama bugün binmek zorundasın. Topard aileysen genişlik, şehir içiysen pratiklik, uzun yolcusan konfor, yatırımcıysan strateji. Araban ne olursa olsun, önce nasıl yaşayacağını seç. Çünkü sen arabaya binmiyorsun aslında. Hayat tarzına biniyorsun. Şimdi sıradaki adım model belirleme. Yani marka, model, yıl, ne alacağını tam netleştirme aşaması. Hadi geçelim oraya da, hayaller değil gerçekler konuşsun.